Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu çantayı anlatmak istedim. Yıllar önce ördüğüm bir çanta. Elimde kalmış kırpıntı sayılabilecek iplerden. Çünkü bir sürü şeyler örüyorum. Hepsinden ya az ya çok bir şeyler kalıyor. O kalanları da böyle modellerle değerlendirmek güzel oluyor. E, Instagram sayfam Çanta Turkuaz'da paylaşmıştım yıllar önce ördüğümde. Yalnız sayfaya girseniz de hemen karşınıza çıkmaz. Çünkü çok 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 aşağılarda kaldı. Hemen hemen ilk yaptıklarımdan bile olabilir. O zamandan beri de kızım çok severek kullanır bu çantayı. Böyle durmasının bir özelliği de şu şekilde bir kanvas parçası var içerisinde. Şöyle ikiye katladım. Çantanın ebadına göre hiç kesmeden şu yanları diktim ve çantanın içerisine oturttum. Sonrasında güzel bir astar, bir fermuar, şık bir ve çok kullanışlı bir çanta oldu. Böyle durması da gerçekten hoş oluyor. Bu plastik parçalar, kanvas parçalar bayağı bir işe yarıyor clutch çantalarda. Tığ numaram 3,5. Açıklamada yazacağım zaten. Bunlar rafyalar, başka projelerden kalan ufak parçalar. Şöyle açık renk aralarına aydınlatması için örgüyü. Kağıt ip ama dokular birbirinin aynısı olduğu için bir mor da kullanacağım aralarında. Ana rengimde bunu seçtim. Yani ana renk aslında mor da yapabilirsiniz, kırmızı da yapabilirsiniz. Zevkinize kalmış. Ben böyle bir renk kullanacağım. Bu renklerin, bütün kalmış renkleri bir araya toparlayıp güzel, farklı bir clutch çanta yapacağız. Önce şu ana renginle başlayayım istedim. Sonra yavaş yavaş renkleri birbirinin üzerine örmeye devam edeceğim. 46 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. 46 zincirden sonra hemen yanındaki zincire sık iğnelerle devam ediyorum. ...46 zincir çektik. Sonrasında 45 sık iğne ördük. Bu ilk sırası. Şimdi bir zincir çeviriyorum. İkinci sırayı örgünün, yani ilmeğin arka kanadına batıyorum. Yani bu şekilde değil, arka kanadına. Şuradaki görüntünün şuraya. Sık iğneleri sadece ilmeğin arka kanadını örerek devam ediyorum. Ki şuralardaki böyle ufak ufak küçük küçük tepecikler, yani kabartılı kabartılı desen oluşması için. 2 sıra sık iğne ördüm. Şimdi renk değiştirmek istiyorum. Bunun yanına güzel bir mor yakışır diye düşündüm. Vaju çanta örerken yaptığımız renk değişimi gibi şöyle alıyorum. Son ilmeği, rengimiz değişmiş oldu. Bir zincir çeviriyorum. Gene hemen ilk ilmeğin içerisine ve dış kanadına batıyoruz. Örgünün tamamını, yani bu renkli örgünün tamamını bu şekilde örüyoruz. Sadece ilmeğin, şurada gördüğümüz ilmeğin sadece dış kanadına batarak
renkli örgüyü bu şekilde bitene kadar devam edeceğiz. Örgü sadece sık iğneden ibaret. Renk değiştirerek örüyoruz. Bütün özelliği rengarenk olması. Elinizde ne renk varsa tabii birbirine yakışan renkler olabilir, kontrast renkler olabilir ya da kağıt ip olmaz da elinizde koton ipler olabilir. İnce ipleri de çift kat yaparak diğer elinizde kalın olan iplerle de eşdeğer kalınlığa getirebilirsiniz. Yani elinizdeki bütün ipleri toparlayıp böyle bir çanta örebilirsiniz. Kağıt ip olması da gerekmiyor. Hani bu ince, bu çok kalın oldu falan demeyin ipler için. Kalın iplere, denk kalınlıkta ipleri de çift kat ya da içlerine simli, pullu ipler katarak da örebilirsiniz. Ben bu şekilde devam ediyorum. 2 sıra mor ördükten sonra bir açık renk takalım. Bu rafya, fakat sonuçta ikisi de aynı dokuda ip olduğu için birbirine yakışır. Bir sık iğne, hemen ilk sık iğnenin üzerinden gene sık iğneleri örmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi örgüdeki özellik renkli olması. Örgünün tamamı, yani çantanın tamamı sık iğne örgüsünden oluşuyor. Bunu da 2 renk örüp gene başlangıç noktasına geleceğim. Ama dediğim gibi elinizde az olan renkler varsa tek sıra örersiniz. İkinci sırayı ana rengiyle tamamlarsınız. Hem bir bütünlük oluşturuyor ana rengini de arada kullanmak. Fazla olan renklerle çift gidersiniz, çift sıra örersiniz. Az olan renklerle tek sıra örersiniz. Hatta arada bir çift tek de örerseniz daha da güzel olabilir. Yani size kalmış, zevkinize kalmış model bu. Nasıl çalışırsınız, hangi renkleri kullanırsınız size kalmış. Şimdi ben örgüyü istediğim uzunluğa gelene kadar hepsini kullanarak örmeye devam ediyorum. Evet, renkli örgüyü bitirdim ve bir tarafa da ağız kısmının renksiz düz olan tarafı da ördüm. Şimdi bu örgüyü gene bu tarafa da öreceğim. ...24 santim renkli kısım, 8 santim renksiz taraf ve tamamı 32 santim. Şimdi 8 santimde bu örgü gelecek. Burayı şimdi öreceğiz. Yani toplam 40 santim örmüş olacağız. 2'ye katladığımız zaman da 20 santim olacak yüksekliği. Ben her sırayı 2 kere ördüm. Sadece şurada tek ördüm kahverengi ve bir kere turuncuyu bir kere ördüm. Yoksa her aralıklarda gene 2 sıra kahverengi değil, tek sıra kahverengi, tek sıra açık renk, o şekilde de örebilirdim ama şurada bir kere kullanmak istedim. Şimdi örgünün bence düz tarafı da burası. Şu arka tarafı biraz karışık. Zaten ördüğünüz zaman anlarsınız. Daha sakin, daha renklerini gördüğünüz taraf bu taraf. Şimdi bu örgünün aynısını buraya öreceğiz. Ondan önce burada ipliklerimiz oluştu. Çünkü renk değiştirdik ve sürekli renk değiştirince bir sürü iplikler oluştu. Bunları örerken yürütmedim içinden. Diğer ipler gibi içinde yürüttüğünüz ipi hapsetmiyor kağıt ip içerisine, gözüküyor. O da güzel olmuyor. O yüzden iplikleri bıraktım.
Sonrasında bütün örgü bittikten sonra böyle böyle ipler kaldı buralarda. Onları kendi içerisinde şöyle bağladım. Sonrasında hemen alttaki örgünün içerisinden bu şekilde kaybedip uçlarını kestim. Bunu beğenmediğiniz, yani örgünün beğenmediğiniz tarafına yapacaksınız. Örgünün iyi tarafında bu şekilde bir iplikler olmayacak. Şimdi buradan ilmek, yani ipi takıp şuradaki örgüyü öreceğiz. 42 sıra örmüştük renkli olan tarafı. Her sıraya bir ilmek olarak 42 ilmek. Fakat biraz daralma yapabiliyor. O yüzden 4 tane ilmeği aralarda arttırdım. Yani şurada başlarken bir tane, burada bir tane, burada bir tane, burada bir tane. 4 tane ilmek fazla ördüm. Yani 42 değil 46 oldu. Burayı da 46 ilmek üzerinden ördüm. Şimdi ipi buradan bağlıyorum. Sıranın başı. Bağladığım yere bir tane sık iğne, sonra diğer sıra için bir tane de buraya. 2 sıra yeşil örmüşüm. Bir bu sıra için, bir diğer sıra için. Çok derin batmayın. Çok da böyle tek kanat almayın. En az 2 kanat olsun. Yani aynı hizada gitsin sık iğneler. İnişli çıkışlı olmasın. Sonra bir sıra turuncu örmüşüm. Bir sıra kahverengi örmüşüm. Yani ne kadar sıra ördüysek her birinin içine bir sık iğne örüyoruz. Mesela şurada bir arttırma yapıyorum. Yanındaki ilmeğe bir kere daha batıyorum. İlk arttırmamı yaptım. Gene her sıraya bir kere batarak ve arada da 4 tane arttırma yaparak sıranın sonuna kadar sık iğneleri örüyorum. ...46 sık iğneden sonra bir üst sıraya bir zincirle çıkıyoruz. Hemen en baştaki ilmeğin içerisine sık iğnelerle devam ediyorum. Bu şekilde 12 sıra örüyorum. İki, 4, 6, 8, 10, 12 sıra. 12 sıra örgüden sonra bir tarafını diktim. Şimdi bütün çanta ağzının etrafını bir zincir ilmek kaydırarak örüyoruz. Bu şekilde sadece ilmek kaydırarak çantanın ağız kısmını sonuna kadar örüyoruz. Uzunca bir ip bırakıyorum dikmek için. İlk ilmeğe sıkılaştırıyorum önce. Sonrasında tam karşılığına denk gelecek şekilde ilmekleri çok derine batmadan ince bir dikiş yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar dikişi ince tutuyoruz.
her ilmeğe batarak, boş bırakmayalım. Her ilmeğe tek kanadından batarak sık ama ince bir dikiş yapıyoruz ki çantanın kenarları kaba olmasın. Her ilmeğe batıyoruz ama tek kanadından. Bu şekilde dikiyoruz. Ölçüyü de hemen vereyim. 20 santim yüksekliği oldu. Genişlik 29 santim oldu. Şimdi içine kanvasta koyacağım için belki 20 santimi bulur açılınca. Şöyle şu şekilde yerleştireceğim içine. Fakat sanki biraz uzun gibi. Şu bir kenarından 4 kare kadar kesmem gerekiyor. Şimdi ben bunu bir küçülteyim. Yanlardan birbirine tutturayım. Sonra çantanın içine yerleştireceğiz. Şu şekilde gene çantanın kendi ipiyle dikiş yapıyoruz. Onu da göstereyim. Bir kafesin hemen altından ipi alıyorum. Gene aynı yerden sonra yukarı. Burada ipi bir alt kafeste sıkılaştırmış olduk. Aynı yere bütün kafeslerin içine ipi dolayarak fazla olan ipi de arada tutuyorum. Bu şekilde dikişi sonuna kadar dikiyoruz. Şöyle şurada bitiriyoruz. Bu şekilde çanta içlerine hazırlayıp gergin duran, dik duran çantalar elde edebilirsiniz. Bunu içine yerleştiriyorum. Küçük yapmayın, tam çanta kadar yapın. Bakın çantanın duruşu hemen değişti. Bir de şöyle astar hazırladım. İçerisine bu şekilde tutturacağım kenarlarını. Bir tane de fermuar teyelleyeceğim. Belki de bunu ben yapmam. Bir yardım alırım. Çünkü ben dikiş sevmiyorum. Bilmediğimden değil. Yaparım. Yalnız dediğim gibi iğne iplikten pek haz etmiyorum. O yüzden bu dikişi de hallettikten sonra görselini hazırlayacağım. Şimdi bir de ölçüsünü göstereyim. ...20 santim yüksekliği, genişliği 28 santim. Gayet güzel ölçülerde, harika bir çanta oldu. Şimdi bir de buna sap yapalım. Biraz ip bırakıyorum. Ne kadar istiyorsam o kadar zincir çekiyorum. Şurada bileğimize geçirecek kadar bir zincir örüyorum. 50-52 tane zincir yeterli oldu. Her zincirin içerisine bir sık iğne örüyorum.
bitene kadar devam ediyorum. Sıra sonunda bir zincir, hemen dibine ve her ilmeğin içerisine gene sık iğne. Herhangi bir desen koymuyorum. Düz bir şekilde 2 sıra yeterli. Yani sıra sonunda örgü bitmiş olacak. Şimdi iki ucu birleştirip düz olacak. Şu iki ucu birleştiriyorum. Bir ilmek daha. 3 ilmekle birleştirdim. Bir zincir. Gene bir zincir. 3 ilmek daha. Şuradaki aparata geçirip şuradan dikeceğim. Bir sıra daha örelim. 4. sırayı. Bitiriyorum. Sonrasında buraya şurada bıraktığım uzun iple bunu buraya dikiyorum. Gene tek katlarla alıyorum. Her ilmeğin içerisine 2 kere batarak sağlam bir dikiş yapıyorum. Kalınlaştırmadan ama sağlam. Bir kere daha. Son ilmek. Bu şekilde sağlam, kaba olmayan bir dikişle dikmiş olduk. Şimdi bunları örgünün içerisinde zaten kaybedeceğim. Şuraya küçük bir demir taktım. Bunu her yerde bulabilirsiniz aslında. Bulamazsanız da eski çantalarınızdan çıkartabilirsiniz. Ya da örgüyle bir birit yapabilirsiniz. Oraya takabilirsiniz. Gayet basit bir örgüyle. Bu şekilde takıyorum ve çantanın örgüsü tamamen bitmiş oluyor. Şu şekilde. İçeride kanvas dikilmeyi bekliyor. Kenarlarından şu yan taraflarını diktiğim gibi çantaya tek tek her bir kafese batarak her tarafını çantaya dikişle sabitliyorum. Evet, çanta bitti. Önce kanvası yerleştirdim. Sonra fermuarı muntazam bir şekilde teyelledim ve diktim. Sonrasında astarı fermuarın şu orta kısmından hem çantayı hem fermuarı hem astarı aynı anda dikerek
çantanın içerisine sağlam bir dikişle yerleştirdim. Çantayı daha da süsleyebiliriz. Şöyle püsküller dikebiliriz. Çok değiştiriyor çantayı. Şöyle pomponlar dikebiliriz. Bakın çanta bambaşka hale geliyor. Ya da bu şekilde ama daha ince bantlarla, hatta kurdele olabilir. Kurdelelerin üzerlerine, bunlar da her yerlerde satılıyor artık. Şöyle irili ufaklı paralar var. Büyüğü, küçüğü. Sonra böyle simgesel parçalar var. Bunlar çok pahalı da değil zaten. Bunlarla bandın üzerine dikerek doldurursunuz. Boncuklar ilave edip zenginleştirirsiniz. Sonra kendi zevkinize göre yaptığınız o bandı çantanın etrafına dikersiniz. İster çizgili değil de motifli örün, ister dümdüz örün, ama yaptığınız o süslemelerle çok farklı çantalar, çok zevkli, severek kullanacağınız çantalar ortaya çıkacaktır. Hatta bunu satarak bir kazanç haline getirebilirsiniz. O da çok güzel bir şey. Çünkü biz hanımlar, ben biliyorum, çok yetenekli bayanlarız biz. Kim bilir evde neler yapıyorsunuzdur. Bunu daha sistematik çalışarak, daha başkalarına da zevklerine hitap ederek satışa sunabilirsiniz. Mutlaka interneti de kullanarak el maharetlerinizi daha da geliştirerek çok güzel ürünleri gelir kapısı olarak kullanabilirsiniz. Zaten çantayı başta ördük, kanvası taktık, farkı yarattık zaten. Bir kanvaslı, bir de kanvassız haliyle kullanın, farkı göreceksiniz. Bir parça kanvasla harika çantalar, farklı çantalar elde edeceksiniz. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.